Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Nazmiye Dikmen. Evet, uzun bir aradan sonra böyle küçük minik bir arıyla başlangıç yapalım dedim. Biraz elim soğudu çünkü. Böyle önce bir şöyle. Bir de bu çok isteniyordu. Yapay zeka ile çizilmiş bir arı var. Bazı takipçilerimiz bilirler. Onu yaptım. Çok istenmişti. Dedim ki bununla bir geçiş yapalım. Böyle kadifeyle de örebilirsiniz. O zaman biraz böyle 20 santim boyunda olur. Aynısını kadifeyle örün. Böyle küçük istemeyenler. Ben onu anahtarlık olarak yaptım. Öyle istendi çünkü. Boyu 9 santim. Evet, 9 santim. Değil mi kızım? Evet. Şöyle gösterelim. Bakın şuradan tutuyorum ve bu şekilde 9 santim boyumuz. Ben gazzalla ördüm. Gazzal bayağı ince bir ip. Küçük düşsün diye onu tercih ettim. Sizler diğer bütün markalarla Alize olsun, Peria, Yarnark, yani koton her iple yapabilirsiniz. Veya koton da şart değil. Normal akrilik iplerle bile örebilirsiniz. Size kalmış. Evet, zaten renklerimiz belli. Hepsinden de az gidiyor. Çok az bir ip gerekli. Artan iplerinizle yapabilirsiniz. Çantamız yine yapay zekada sarıydı. O yüzden aynısını yaptım. Sizler çantayı da farklı renkte çalışabilirsiniz. Yine gözlerimiz 6 milim. Zaten videonun altına açıklama bölümüne malzeme listesini her zaman yazıyorum. Ee, Buradan da tekrar söylüyorum. 6 milim göz. Şu şu şeyler içinde, antenleri içinde böyle bir çiçek teli kullandım. Bunları biliyorsunuz da çiçek örerken içine takıyoruz. Şöyle çiçeklere şekil versin diye. Örgü çiçeklere. Ben elimde bu vardı. Sizde ne varsa elinizde böyle ince bir tel. Bunu ikiye katlayarak yaptım ben. Çok ince çünkü. Bunun dışında şu an aklımda olan bunlar gerekli malzemelerimiz. Zaten ip renkleri belli. Tığ olarak da yine ben 3 milim 3 numara 2,20 kullandım. Yani şöyle 2 numara da kullanabilirsiniz. 2 milim yani sorun değil. Ben dediğim gibi elim bununla alışkın, bununla örüyorum. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Kafayla başlıyoruz. Şurada otursun, bizi izlesin. Evet, sihirli halkayla başlıyoruz. Şöyle orta parmağımıza 2 kere doladık. Tığ içinden geçiriyorum. Bunu sabitledim. Bunu saymadan. Şimdi bu halkanın içine 6 tane sık iğne yapalım. 4, 5, 6. Şöyle. Şimdi alttan gelen ipi çekiyoruz. Şu alttan gelen. Zaten üstten geleni çekince gelmez. Hani yanlış yapsanız diğerini anlarsınız. Biri gelmiyor çünkü. Şimdi bunu çekiyoruz ve kapatıyoruz. Bakın dolanıyor zaten. Bu gerçek sihirli halka. Tekli değil. Ve hiç böyle açılma derdi olmaz. İlk ilmeğe batıyoruz. İlmek kaydır, bir zincir. Birinci sıramızı yaptık. Bundan sonra örgümüze döne döne devam edeceğiz. Şimdi bu 6 tane sık iğneye çift batalım. Her ilmeğe 2 tane sık iğne. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Evet, sayalım bir. 2, 4,
6, 8, 10. Demek ki şuraya da batacağım. Çünkü burası yana yanıltıyor insanı. O yüzden 12 taneyi bulana kadar yapın. Evet, 12 sık iğne oldu. Şimdi şu ipi araya takıyorum. Sıra başı belli olsun diye. Siz renkli ip de kullanabilirsiniz. Evet, 3. sıradayız ve bir tek bir arttır. Çift yaptım. Bir tek bir çift yapalım. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. Bir tek bir çift. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz olacak. Evet, 4. sıradayız. 2 tane tek, bir arttır. Yine sıra sonuna kadar 2 tek bir arttır. 6 tekrar 24 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 5. sıradayız ve 3 tane tek, 1 2 3, bir arttır. Yine 6 tekrar 3 tek bir arttır. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Evet, şimdi 4 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. 6, 7, 8, 9. sıralar. 30 sık iğne ördük. Şimdi 10. sıradayız ve tekrar arttırıyoruz. 4 tek bir arttır yapalım. Evet, 4 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. 36 sık iğne olacak sıra sonunda. Evet, 11. sıradayız. 5 tek bir arttır yapacağız. Arttırmalar üst üste gelmesin diye ben şimdi önce bir 2 tane tekle başlıyorum. Bir arttır. Şimdi bundan sonra sıra sonuna kadar 5 tek bir arttır yapalım. 3 4 5 bir arttır. Tekrar 5 tek bir arttır. Devam edeceğim. En son 3 kalacak. İkisini yapmıştık çünkü. 3 ile en son 5'e tamamlamış olacağız. Yani yine toplamda 6 arttırma yapıyoruz. 42 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 12. sıramı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Şimdi 13. sıradayız. Azaltmaya geçiyoruz. Ve 5 tane tek bir azalt yapalım. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz yine. 4 5 tane ördüm. Bir azaltıyorum. Öndeki tek katlardan 2 tane aldım. İkisini bir kapattım. Tekrar 5 tek bir azalt. Devam edelim. Sıra sonunda 36 sık iğne kalacak. Şimdi burada bir ara verelim arkadaşlar. Gözleri takalım. Şimdi gözümüzü yukarıdan aşağıya, şu başlangıcı arkaya aldım. Şöyle. 2, 4, 6, 8 ve 10. sıraya. 10. veya 11 arası olan sıraya takacağız. Şurada 2 tane arttırma yapmıştık. Üstteki değil de alttaki arttırmanın
Şu arka burada. Alttaki şu. Üstte de şuradan yapayım. Bakın. Burada vardı arttırma. Bir de altta vardı. Alttaki artırmanın içine batırıyorum. Daha kolay olsun diye, anlaşılır olsun diye. Artırmanın içine şöyle makasımı da açıyorum. Biraz daha açalım. Evet, şimdi birinciyi taktım. Bu tarafa 7 tane sayıyoruz. Taktıktan sonra sıradakine devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 şöyle 1 2 3 4 5 6 7. 7. tekrar diğer artırmanın içine denk geliyor zaten. Şuradaki tekrar aynı arttırmanın içine. Bunu da şöyle açalım. Burayı ben bir fazla yapmışım. 6 tane yapmışım, bir artır. Yani siz burayı yaptıktan sonra 7 tane sayacaksınız 7'nin içine. Arada 7 tane ilmek var arkadaşlar. Şöyle yaptığımızda şöyle 2 4 5 tane olmuş oluyor. Şimdi ben bunun arkalarını kapatmayacağım. Çünkü arkalar çok büyük ve burayı kötü yapacak. O yüzden sadece bu şekilde mühürleme yapacağım. O da zaten onu tutar. Zaten bu anahtarlık. Biraz bekleyelim. Yine bekleyelim biraz, hemen bastırmayalım. Şimdi yavaşça bastırıyoruz. Şöyle yayalım. Evet, bu şekilde arkayı kapatmıyorum. Dediğim gibi çünkü o zaman çok kaba duracak. Kafamız çok küçük çünkü. Yani buraya denk gelecek ikisinin ortası. Bunu da aynı yapalım. Biraz bekliyoruz. Yine bekleyelim, hemen bastırmayalım. Şimdi şöyle yayıyoruz. Evet. Bu şekilde mühürleme yaptık. Çıkmayacaktır. Şimdi azaltmamıza devam ediyoruz. 4 tek bir azalt yapacağız. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar. 4 tek bir azalt. 2 3 4 bir azalt. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz kalacak. Evet, 15. sıradayız. 3 tane tek bir azalt yapıyorum. Yine 6 tekrar. Sıra sonunda 24 sık iğne kalacak. Daha sonra 16. sırada 2 tek bir azalt yapalım ve bitirmiş olalım kafamızı. Evet, kafamızı bitirdik. İçini elyafla doldurdum. Şöyle kenara alalım. Şimdi gövdeye geçiyoruz. Gövdeyi de yine sihirli halka içine 6 tane sık iğne ile başlıyoruz.
İkinci sırada hepsine çift batıyoruz. 12 sık iğne oldu. Üçüncü sırada bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, 6 tekrar, 18. Dördüncü sırada iki tek, bir çift, iki tek, bir çift, yine 6 tekrar, 24. Şimdi 5. sıradayım. 3 tek, bir çift yapacağım. 2, 3, bir arttırdım, çift battım. Tekrar 3 tek, bir çift, 6 tekrar. Evet. Sıra sonunda 30 sık iğnemiz olacak. Daha sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüp gelelim. Evet, 2 sıra düz örgümü tamamladım. 6 ve 7. sıralar. Şimdi 8. sırada kahverengine geçiyoruz. Burada son ilmekte 7. sıramdaki son ilmeği kahve ile kapatacağım. Renk geçişi yapıyoruz. Şöyle arkaya ipimi şöyle tutturdum ve geçiş yaptım. Şimdi 8. sıranın ilk ilmeğine önce batıp ilmek kaydırıyorum. Bir zincir, aynı boşluğa birinci ilmeğe bir sık iğne yaptım ve yukarıya çıktım. Şimdi çizgili çalışacağımız için şöyle düzgün olması gerekiyor. Arkada kalmış. Düz gelmesi gerekiyor. Şimdi sıra sonuna kadar her ilmeğe tek batalım. 30 tane sık iğnemiz var. Örüp gelelim. Evet, 8. sıranın sonuna geldim ve ilk ilmeğimize, şu ilk yukarıya çıkmıştık ya, ona batıyoruz. Batıp ilmek kaydırdık. Burayı düzleştirdik. Tekrar bir zincir. Hemen dibine ilk ilmeği tekrar batarak yukarıya çıktık. Yine bu sırayı 30 sık iğne örelim. Evet, sıra sonuna geldim. 9. sıra burası ve son ilmeği tekrar sarıyla kapatıyoruz. Evet, sarıya geçtim. Yine ilk ilmeğe batıp ilmek kaydır, bir zincir, hemen dibine battık. Yukarıya çıktık. Yine sıra sonuna kadar 30 sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilk ilmeğe batıp ilmek kaydır, bir zincir, yine hemen dibine batıyoruz. Yukarıya çıktık. Yeni sıraya başladık. Bu sırayı da yine sıra sonuna kadar eksiltme artırma yapmadan düz örüyoruz. Sıra sonunda yine kahveye geçeceğiz. 2 sıra kahve, 2 sıra sarı şeklinde devam ediyoruz. Evet, sıra sonunda son ilmeğime batıp çıktım. Kahve ile kapatıyorum. 10 ve 11. sıramızı sarı ile ördük. Şimdi 12. sıraya kahve ile yapıyoruz. Yine ilk baştaki ilmeğe battım. İlmek kaydır. Sarıyı da arkadan çekelim. Bir zincir, dibine batıyorum. Yukarıya çıktım. Yine sıra sonuna kadar eksiltme arttırma yapmadan düz örelim. 30 sık iğne. Bu şekilde burayı öğrendik, geçişi. Yine 2 sıra kahverengi yapalım. Evet, 14. sıradayız ve sarıya geçtim. Burada azaltma yapıyoruz. 3 tane tek,
2, 3, bir azaltalım. Üç tek bir azalt. Sıra sonuna kadar yine 6 tekrar yapıyoruz. 24 sık iğne kalacak. Örüp gelelim. Evet, 15. sıradayız ve yine 2 tane tek, bir azalt, 6 tekrar yapıyoruz. 2 tek, bir azalt, 18 sık iğne kalacak. Evet, yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim ve son azaltmayı yaparken 2 katı aldım, kapattım ve bu ikisini kahveyle kapatıyorum, geçiş yapıyorum. Bu son azaltmaydı. İlk ilmeğime batıp ilmek kaydır, bir zincir. Şimdi 2 sıra kahverengi öreceğiz. 18 sık iğne ve bitireceğiz. Hemen dibine batıyorum önce. Evet, 2 sıra örüp gelelim. Evet, 17. sıramı sonuna geldim. İlk ilmeğimi batıp ilmek kaydır, bir zincir çekiyoruz. Dikecek kadar şöyle bir uzun bırakalım. Gövdemizi bitirdik. Şöyle içinde dolduralım. Daha sonra şimdi kolla bacak aynı sayılarda. 4 tane aynı yapacağız. Hemen ona geçelim. Bunu daha sonra tekrar doldururum güzelce. Şöyle. Bunu da kenara alalım. Hemen kollara başlayalım. Dediğim gibi kol bacak aynı. Hemen sihirli halkanın içine 6 sık iğne yapalım. 3, 4, 5, 6. Alttan gelen hemen çekiyorum. Sonra bunu çektik, kapattık. Birinci sıramızı yaptık. İlmek kaydır, bir zincir. Şimdi 2 tane tek, 1, 2, bir arttır, 2 tek, bir arttır. Şimdi 2 tane burada arttırma yaptık. 8 tane sık iğne oldu ikinci sıramızda. Üçüncü sıradayız. Şuraya şöyle şu ipi araya koyalım. Şimdi bir sıra düz örelim. 8 sık iğne örelim. Dört. Şöyle kıvıralım rahat örmek için. 5, 6, 7 ve 8. Şimdi tekrar arttırdığımız gibi azaltalım. Yani 2 tane tek, bir azalt. Dördüncü sıradayız. Bir azalttım. 2 tek,
Şurada bir atladım. Evet, bu sırayı 2 tek bir azalt yapalım. Evet, sıra sonunda 6 sık iğne kaldı. Şimdi bundan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Evet, örüp gelelim şimdi. Bunu biraz küçük olduğu için ben burada zorlanıyorum. Evet, azaltmadan sonra 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar ve bundan 4 tane öreceğiz. Toplam 8 sıra ördük. Kol, bacak aynı tarif. Şimdi hemen şapkamızı da yapalım. Daha sonra diğer parçaları da ikinci bölümde devam ederiz. Şapkamız için yine sihirli halka yapıyoruz. Evet. Şimdi halkamızın içine 2 zincir çektim ve 12 tane ikili trabzan yapalım. Batıp çıkıyorum. Ve ikili trabzan. Toplam 12 tane yapalım. Evet, 12 tane yaptık. Bu arada zinciri de 1 olarak saydım. Bu da 1 diye devam ettim. 12. Sihirli halkamızı kapatıyoruz. Alttan gelen ipimi çekiyorum. Bu şekilde döndürüyorum içinde. Daha sonra bu ipi çekelim. Evet, birinci sıramızı yaptık. Şimdi zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Tekrar 1, 2 zincir, hatta 3 çekelim. 3 zincir tığım üstüne aldım. Hemen dibine batıyorum. Zincirin içine. Yine ikili trabzan. Tığım üstüne aldım. Şimdi her ilmeğe 2 tane ikili trabzan arttırıyoruz yani. Bu şekilde. 24 olacak. Hepsini yapıp gelelim. Evet, ikinci sıranın sonuna geldik. İlk zincirimizin içine batıyoruz. İlmek kaydır. Bir zincir. Şimdi üçüncü sırada artık sık iğne olarak öreceğiz. Bir tek bir arttır yapalım. Hemen dibine batıyorum zincirimin. Burası birinciydi. Bir tek bir arttır. Bir tek bir arttır. Sıra sonuna kadar devam edelim. Bir tek bir arttır. Sıra sonunda 38 sık iğnemiz olacak. Evet, üçüncü sırayı bitirdim. İlk ilmeğime yine batıyorum. İlmek kaydır. Bir zincir. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Her ilmeğe bir batalım. Buraya yine geldiğimizde sıra sonuna ilk ilmeğe batıp ilmek kaydırarak yukarıya çıkalım. Evet, toplam 6 sıra düz örgümü tamamladım. Burası yalnız 36 sık iğneymiş arkadaşlar. Yanlış hesap ettim. 2 tane fazla söylemişim. 36 sık iğne yaptık. Şimdi 10. sıradayız ve ikili trabzan yapacağız. 3 zincir çektim. Tığım üstüne aldım. Hemen dibine batıyorum.
ikili trabzan çift yapmış oldum burayı. Her ilmeğin içine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Kaç tane? 36 tane arttırma yapmış olacağız. Peş peşe. Bu şekilde. Her ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Sıra sonunda 72 sık iğne olacak. Pardon, ikili trabzan olacak. Evet, hepsini sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine zincirin tepesine batıyorum. İlmek kaydırdım. Şimdi bu sırayı da bir zincir çektim. Her ilmeğe bir sık iğne yapalım. Eksiltme arttırma yok. Her ilmeğin içine bir sık iğne. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine ilk ilmeği batıp ilmek kaydırdım. İpimi biraz şöyle uzaktan çektim. Tekrar bunu da şuralardan bir yerden bu tarafa aldım. Sonra böyle saklayalım. Evet, şapkamızı bitirdik. Şapkanızı bu arada yani bebeğinize göre yine değiştirebilirsiniz sayılarını. Yani şu kısım daha az yapabilirsiniz, daha çok yapabilirsiniz. Hani ipten fark edecektir. Şöyle bir giydirin. Nasıl nereye geliyor diye. Ona göre yapın arkadaşlar. Şimdi şu yeşil kısmını yapacağız. Şurayı. Evet, yeşil ipimi aldım. Şöyle sabitliyorum. Ve arkadan şapkamın şu başlangıç yerinden hemen sık iğne ve DC yaptığımız şu aradan başlıyorum. İpi bu tarafa çekiyorum. Hemen sıradakine bakın. Sıradaki boşluğa batıyorum. İpi bu tarafa çekip ilmek kaydırıyorum. Tekrar sıradakine bakın. Şurası sıra. Buraya battım. İpi tığın üstüne aldım. Çıkardım. İlmek kaydırıyorum. Tekrar sıradakine batıyorum. İpi tığın üstüne aldım. Çektim. İçinden geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilmek kaydırıyoruz. Batıp çektik, ilmek kaydırdık. Sıradakine batıyoruz. İpi bu tarafa çektik, ilmek kaydır. Böyle çok sıkış yapmayın, rahat olsun. Evet, bu sırayı bu şekilde yapıp gelelim. Evet, sıramın sonuna geldim ve ilk yaptığımın içine batıyorum. Burayı birleştirdim. Şimdi bu ipi tekrar içeriye çekiyorum. Aynı yere batıp aynı yere battım. İpi bu tarafa alıyorum. İç kısma çektim. Şimdi bir üst sıraya geçeceğiz. Hemen bir üstündeki sık iğneden
İkinci sırayı yapıyoruz. Buraya batıyorum. Diyelim ki ipi tekrar bu tarafa çekiyorum. Evet, bu tarafa aldım. Kat alıyor. Evet, bu tarafa aldım. Yine aynı şekilde deminki gibi sıradakine batıyorum. İlmek kaydır. Sıradakine bat. İlmek kaydır. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. İkinci sıramızı bakın. İkinci sırada böyle. Burayı da bitirip gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine ilk ilmeğimize batıp ilmek kaydıralım. Daha sonra ipimizi kesip içeriye çekelim. Şöyle çekip aynı yerden şöyle çıkardım. Bu tarafa alıyorum. Burada düğüm yapacağız tekrar. Evet, şapkamızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Yine de hep bakacağız, böyle bir kendi ikinize prova yapın. Bu şekilde olacak. Şimdi çiçeğimizle yapıp bitirelim bu videomuzu. Beyaz ipimiz var. Bunun için sarı. Şöyle bir papatya yapacağız. Sihirli halka içine kaç yapmışız? Bu 6 taneli. 6 sık iğne yapıp gelelim. Evet, 6 sık iğne yaptım. Sihirli halkama ve kesiyoruz. Tohum yaptık. Hemen beyazla devam edelim. Şöyle. Bunu ben diğer tığla yapacağım. Daha küçük düşsün diye. Tığımı sabitledim. Hemen herhangi bir ilmeğe batıyorum. 1 2 zincir, hemen dibine battım. İkili trabzan, 2 zincir, sıradakine batıyorum. İlmek kaydır. Tekrar 2 zincir, aynı boşluğa ikili trabzan, 2 zincir, sıradakine batıyorum. İlmek kaydır. 2 zincir. Şunları da içinde örerseniz iyi olur. Hemen dibine batıyorum. İkili trabzan, 2 zincir, sıradakine batıyorum. İlmek kaydır. Tekrar 2 zincir, dibine battım. İkili trabzan, 2 zincir, sıradakine batıp ilmek kaydır. 2 zincir, dibine battım. 2 zincir, sıradakine batıyorum. İlmek kaydır. Tekrar 2 zincir, ikili trabzan,
2 zincir sarının dibine batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde papatyamızı küçük bir papatya yaptık. Arkadakileri keselim. Silikonla buraya yapıştıracağız. Evet, şöyle düzeltelim elimizle. Evet, videomuz çok uzatmayalım arkadaşlar. Çünkü aranın daha başka işlemler de var. Bir videoya sığdıramayacağız. O yüzden bugünlük bu kadarlık yeterli. Daha sonra zaten çanta kanadı kalıyor ve bu antenleri kalıyor. Bir dikiş yüzü var. Bu kadar. Evet. İkinci bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.